Selamın aleyküm kadim dostlar. Hiç düşündünüz mü? İbadet neden yapılır? Cennet için mi yoksa sadece Allah'ı sevdiğimiz için mi? Bugün sizlere "Ya Rabbi, cenneti değil seni istiyorum" diye dua eden, ibadeti hiçbir karşılık beklemeden yapan, 8. yüzyılın en saf gönüllü kadınının hikayesini anlatacağım. Rabia el-Adeviye. Bir kadın ki fakirlikle sınandı, dünya ona hiçbir şey vermedi ama o hiçbir şey istemedi. Sadece Allah'ı sevdi. Sadece onun için yaşadı. Peki nasıl bir insan cennet bile istemez? Hazırsanız kalbinizin pasını silecek bu ibretlik yolculuğa başlayalım. Rabia, Basra'nın fakir mahallelerinden birinde dünyaya geldi. 8. yüzyıl, Basra. Dar sokaklar, toprak evler, fakir insanlar. Rabia'nın babası, dürüst ama çok fakir bir adamdı. Günlük ekmeğini zor bulurdu. 4 kızı vardı. Rabia, 4. kızıydı. Bazen evde yemek bile olmazdı. Ama Rabia'nın anası her gece kızlarına şunu söylerdi: "Kızlarım, dünya geçicidir. Önemli olan kalplerinizin temiz olması." Rabia, küçük yaşta bu sözleri kalbine kazıdı. Yıllar geçti. Rabia, henüz genç bir kızken, önce anası, sonra babası vefat etti. 4 kız kardeş, yapayalnız kaldı. Basra'da, o dönemde, yetim kızlar için hayat çok zordu. Kimse onlara bakmıyordu. Sokakta kaldılar. Aç kaldılar. Bir gün, Rabia, kardeşlerinden ayrıldı. Kayboldu. Günler sonra, bir adam onu sokakta buldu. Çok zayıftı. Çok yorgundu. Adam, onu evine götürdü. Ama iyi niyetli değildi. Rabia'yı hizmetçi olarak çalıştırdı. Yıllarca Rabia o evde hizmet etti. Sabahtan akşama kadar çalıştı. Yoruldu. Ama hiç şikayet etmedi. Çünkü o başka bir şey düşünüyordu. Her gece herkes uyuduktan sonra Rabia kalkardı. Sessizce bir köşeye giderdi ve dua ederdi. Saatlerce dua ederdi. "Ya Rabbi" derdi, "ben senden bir şey istemiyorum. Sadece seni seviyorum. Sadece seninle olmak istiyorum." Günler böyle geçti. Aylar böyle geçti. Bir gece evin sahibi gece yarısı uyandı. Evde bir ışık gördü. Merak etti. Kalktı, baktı. Gördü ki Rabia dua ediyor. Ve onun başının üstünde garip bir nur var. Parlıyor. Adam şaşırdı. Korktu. Sabah olunca Rabia'yı çağırdı. "Sen kimsin?" dedi. "Senin üstünde bir nur var. Ben seni tutamam. Git, özgürsün." Rabia o evden çıktı. Artık özgürdü. Ama nereye gidecekti? Rabia, Basra'nın dışına, çöle gitti. Orada küçük bir kulübe buldu. İçi boştu. Kimse yoktu. "İşte benim yerim burası," dedi. Günlerce, haftalarca o kulübede kaldı. Kimseyle konuşmadı. Kimseye görünmedi. Sadece dua etti. İnsanlar onu görünce şöyle derlerdi: "Bu kadın deli mi? Neden tek başına yaşıyor?" Ama Rabia onları duymuyor bile. O başka bir alemdeydi. Bir gün ünlü bir bilge Rabia'yı ziyaret etti. Rabia dedi, "Sen neden evlenmiyorsun? Neden normal bir hayat yaşamıyorsun?" Rabia gülümsedi. "Çünkü" dedi, "benim kalbim başka birine ait. Ben Allah'tan başkasını sevemem." Bilge şaşırdı. "Peki cenneti istemiyor musun?" diye sordu. Rabia şöyle cevap verdi: "Eğer ben Allah'a cennet için ibadet ediyorsam, o zaman beni cennetten mahrum et. Eğer cehennem korkusuyla ibadet ediyorsam, beni cehenneme at. Ama eğer sadece onu sevdiğim için ibadet ediyorsam, o zaman bana ebedi güzelliğini göster." Bilge bu sözleri duyunca gözyaşlarına boğuldu. "Sen," dedi, "gerçek aşkın ne olduğunu öğrettin bana." Bir gece evin sahibi gece yarısı uyandı. Evde bir ışık gördü. Merak etti. Kalktı, baktı. Gördü ki Rabia dua ediyor. Ve onun başının üstünde garip bir nur var. Parlıyor. Adam şaşırdı. Korktu. Sabah olunca Rabia'yı çağırdı. "Sen kimsin?" dedi. "Senin üstünde bir nur var. Ben seni tutamam. Git, özgürsün." Rabia o evden çıktı. Artık özgürdü.
Ama nereye gidecekti? Peki, biz bu hikayeden ne öğreniyoruz? 1. ders. İhlas. Rabia bize şunu öğretiyor. Gerçek ibadet karşılık beklemeden yapılır. Günümüzde kaçımız böyleyiz? Kaçımız sadece Allah için ibadet ediyoruz? Yoksa sadece cennet mi istiyoruz veya cehennemden mi korkuyoruz? Rabia diyor ki, ibadet aşk içindir. Korku ya da umut için değil. 2. ders, Allah sevgisi. Rabia, Allah'ı öyle çok seviyordu ki, başka hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Dünya ona hiçbir şey vermedi. Ama o da dünyadan hiçbir şey istemedi. Çünkü Allah ona yetiyordu. Bugün biz neyin peşindeyiz? Para mı, şöhret mi, yoksa makam mı? Yoksa Rabia gibi sadece Allah'ın rızasını mı istiyoruz? 3. ders. Sabır ve tevazu. Rabia hayatı boyunca çok zorluk gördü. Fakirlik, yetimlik ve hizmetçilikle sınandı. Ama hiç şikayet etmedi ve asla isyan etmedi. Çünkü biliyordu ki bu dünya bir imtihan yeridir ve asıl olan ahirettir. Biz bugün en küçük zorlukta şikayet ediyor, en ufak sıkıntıda isyan ediyoruz. Rabia ise bize sabret diyor. Çünkü Allah seni görüyor ve Allah seni biliyor. Ve son ders, gerçek zenginlik. Rabia hiçbir zaman maddi bir zenginliğe sahip olmadı. Ama hiçbir zaman fakir de kalmadı. Çünkü onun kalbi zengindi. Bugün kaçımız zenginliği sadece parayla ölçüyoruz? Rabia bize şunu hatırlatıyor. Asıl zenginlik kalbin zenginliğidir. Rabia el-Adeviye 80 yıldan fazla yaşadı. Hayatının sonuna kadar o küçük kulübede kaldı. Kimseyle evlenmedi. Kimseye muhtaç olmadı. Sadece Allah ile yaşadı. Bir gün dostlarından biri sordu. Rabia, senden bir dileğin var mı? Rabia gülümsedi. Bir dileğim var, dedi. Allah'a şunu söyleyin. Ya Rabbi, senin aşkınla yandım. Senin aşkınla öldüm. Beni affet. Ve o gece Rabia huzur içinde vefat etti. Hiçbir şey istemedi. Hiçbir şeyden şikayet etmedi. Sadece Allah'ı sevdi. İşte bu Rabia el-Adeviye'nin hikayesi. Bir kadın ki dünya onu unuttu ama gönül ehli onu hiç unutmadı. Sizlere soru sormak istiyorum. Siz neden ibadet ediyorsunuz? Cennet için mi? Cehennem korkusuyla mı? Yoksa Rabia gibi sadece Allah sevgisiyle mi? Rabia cevabını verdi. Siz cevabınızı verecek misiniz? Bir sonraki videomuzda son ekmeğini verdi diyen Ebu Darda'nın fedakarlık hikayesini anlatacağız. Kalbinizi hazırlayın. Kadim Kitapların Hikayeleri kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun kadim dostlar.